Şu köşeden bizi kesiyor şu an. Kıza zarar veriyor sanıp zinciri kırıp telden at. Evet. Beni ısırdı yukarıdan. Yani ilginç tarafı bakın aileyle büyüyen, çocuklarla büyüyen bir köpek sonrasında orada bile o hali alıp bu şekilde hala bize oradan hırlıyor. Evet arkadaşlar, hepinize merhaba. Yanımızdaki arkadaşlarımızı tanıtalım. Çağrı kardeşimiz Yavuz 1,5 sene kadar onda kaldı. Bize her konuda desteğini esirgemedi. Yine burada yüz yüze görüşme ve video yapma şansımız da oldu. Tekrardan teşekkür ediyoruz. Melih kardeşimiz de Çağrı ile beraber, onlar da güzel bir arkadaşlığı var. Burada güzel bir köpekler var, güzel bir alan var kendilerine ait. Burada güzelce köpeklere bakıyorlar. Zaman zaman üretimler yapıyorlar. Birazdan hepsini size kısaca tanıtırız. Ardından bir sürpriz var. Biz de gördüğümüzde çok şaşırdık. Köpeğin ismi Canavar. Canavar diye bir köpek. Harbiden adının hakkını veren cinsten. Köpeğin sahibi Melih arkadaşımız bile yaklaşamıyor köpeğe. Öyle bir köpek. Onu birazdan geçeriz. Sürprizi ben görmedim. Ben o ara başka bir sürpriz olacak. Bana da sürpriz olacak, size sürpriz olacağı gibi. Biz öncesinde biraz gezdik. Evet, onlar birazcık gezmişler. Ben bir telefon konuşmasındaydım. Her zaman gibi. Evet. Ulaş geldi, o dedi Cafer dedi, sana dedi bir şey göstereceğim ama dedi videoda. Yani spontane gelişsin dedi. Aynen. Tamam dedim ben de. Bakalım şu anda anlattılar ama artıkları kadar var mı göreceğiz. Sizleri tanıyalım istersen, hani bilmeyenler için kısaca. Adım Çağrı Geyik. Yaşım 36. Eskişehir'de oturuyorum. Buralıyım. Burada ikamet ediyorum. Bizim de işte hobilerimiz, köpeklerimiz var. Sizlerle tanıştık. Arkadaşlar kurduk. Aynı soy köpek. Aynı soy köpeği besliyoruz. Yavuz'un kardeşi Evet. vardı arkadaşlar, Karahan. Fotoğrafını Evet. paylaşırız. Karahan bendeydi. Antalya'dan getirmiştik. Karahan'ın vasıtasıyla Karın kardeşin Yavuz diye biliyorduk zaten. Ulaş'la ilk baş tanıştık. Ulaş'ın vasıtasıyla da Cafer'le tanıştık. Daha sonra bir ara Yavuz'u buraya getirdik. Burada misafir ettik. Aradan 1,5 sene geçti. Kardeşlerim tekrardan biz Yavuz'u alacağız, ihtiyacımız var dediler. Ben de kendilerine verdim. Sağ olsun, bizi kırmadı. Kırmadım kendilerini. Zaten kırmam da hiçbir zaman. Onlar da beni hiçbir zaman kırmadılar çünkü. Biz Çağrı'yla yüz yüze görüşmeden 1,5 sene arkadaşlık yaptık arkadaşlar. Ben ilk defa görüyorum. Ulaş ilk defa görüyor. Ben de Yavuz'u almaya geldim, ilk defa gördüm ama telefonda sanki sanarsınız 10 yıldır muhabbetimiz var, o Aynen kadar öyle. bir geçmişimiz var. Sanki yıllarca köpekleri beraber üretmişiz gibi bir samimiyet oldu. Tabi o da iki kardeşi besleyince birbirimizle bir iletişim kurdular. Daha doğrusu Ulaş'la Çağrı ilk başta iletişim kurdular. Hatta ben Çağrı'yı hiç görmeden Yavuz'u gönderdik. Biz hiç Çağrı'yla muhabbetim bile yoktu benim, merhabalığım bile yoktu. Ulaş aradı, dedi ki Ulaş, Cafer dedi, ben dedi Yavuz dedi Çağrı'ya gönderiyorum. Abi kim Çağrı? Böyle tamam abi gönderelim o zaman dedik. Yani böyle bir dostumuz oldu ama zaten bazı elektrikler vardır ya, yanılmadık. Güzel de bir dostluk oldu. Melih kardeşimizle de o şekilde. Melih kardeşimizle de şimdi tanıştık. Evet, daha yeni tanıştık. Evet. Ben de bitti mi? Devam edeyim mi? Spontane devam. Birden konuşayım diyorum. Evet, Olsun, devam. olsun, devam. Sohbet Ben de tarzında Melih yani. bulduk. Eskişehir'de ikamet ediyorum. Buralıyım. Madenciyim. Yerüstü madeninde çalışıyoruz. İşte hobi olarak biraz köpek bakıyoruz. Biraz da başka yerde var köpekler, dişiler. Böyle Sen arkadaşlar- dişi erkek olarak ayırmışsın galiba. Normalde anladığım öyle kadarıyla. ayırdık da işte Çağlar Çağlar Baykal var ya, o aşkın sahibi. Hı hı. O bu dişiyi eşleştirmek için gönderdi, onu koyduk. Çağrı abi getirdi, bunu buraya koyduk. Albayın kızı burada. Arkadaşlar burada bu bahçedeki köpeklerin genel soy ağacı olarak Beli Kırıklar ve Beli Kırık Koçhisarlı Paşa ile Beli Kırık. Koçhisarlı Paşa ağırlıklı. Biz Biraz yavaş leş yavaş, olur. evet, yavaş yavaş geçelim. Sonra arkadaşlar köpekleri gezdikten sonra bunu biz de yapacağız. En beğendiğiniz köpeği burada siz de yorumlara söyleyebilirsiniz. Beğendiğiniz. Ben de söyleyeyim mi? Yorumda mı söyleyeyim burada? hiç fark Evet, etmez. evet. Senin de böyle gönlün Yani olan- köpeğin sahipleri olarak yani siz daha iyi bilirsiniz tabii. Şimdi yediğimizi. bizler eleştiriye açık insanlarız arkadaşlar. İyisini de biliriz, kötüsünü de biliriz. Hatta Melih arkadaşım anlatırken bize ezan köpeğin- okunuyor, ezan bitsin, ondan sonra Evet. devam edelim. Evet arkadaşlar,
ilk köpeğimiz neydi ismi? Ferman. Ferman. Ferman çok yakışıklı bir köpek. Şöyle size yandan da göstereyim. Bunun ufak bir şekilde soy ağacı nedir? Bu Şöyle geç istersen sen, üstüme kirletiyor. geçen sene Ağustos 1 doğumlu. 17,5 aylık mı oluyor şimdi? Adamı öyle. Aha. 17 aylık falan. Bunun annesi Reşo'nun kızı. Şampiyon Reşo'nun kızı. Aha. Babası da Beli Kırık'ın torunu. Maşallah. Çok güzel bir yapısı var. Kırık ve anatomisi. Reşo. Ortalama 85 santim falan gelir herhalde. Evet evet. 85'i var. Diş yapısı falan. Maşallah çok güzel. Salı falan. Köpeğin çok sakin bir karakteri var benim gördüğüm. Çok uysal. Öyle yılışıklığı da yok. Agresifliği de yok. Biz zaten burada hiçbir köpeği agresifleştirmiyoruz yani. Ya bazı adam Ya köpekler mesela o aşağıdakinin hikayesini anlattığında daha net anlayacaklar. Evet. Diğerine geçelim isterseniz. Maşallah çok güzel tüyü. Şuradan oluyor. O zaman geçelim. şuradan devam edelim. Evet arkadaşlar, bu köpeğimizin de kafa yapısını çok beğendik biz. Özellikle o yüz maskesi falan. İsmi Rengi. neydi? Uzman. Uzman ismi de. Bunun soyu neydi? Ana da baba da kırık. Ana da baba da beli kırıklardan. Kırıklardan. Şöyle diş yapısı falan bayağı iyi. 37-38 aylık değil mi bu? Aralıkta 3 yaşına girdi. 3 yaşına. Evet. Biraz arkalarında sıkıntı var ama. Evet, basar yani arka ayak anatomisinde dirsekler biraz birbirine yakın arkadaşlar. Şu an ama takılı oldu. Ya ben bunu seviyorum. Mesela evet. Melih arkadaşımı gerçekten tebrik ediyorum. Hani beslediğin köpeğin bence kusurlarını, artılarını, eksilerini dürüst bir şekilde kendin bilmen gerekiyor ve bunu da Evet. dile getirmen gerekiyor. Gözü de arkadaşlar küçükken kirpik dönmesinden ufak bir kiraz çıkmış. Onu ameliyat ettirmişler. Ameliyattan sonra bu şekilde kalıyor. Yani belki köpeği olan varsa bu şekilde. Biraz da adamcı ters Yaklasana bakıyor. ulaşana. Aynen. Bizim Umut'a sarıyordu. Umut sen bir şey yap bakalım. Hareket yapacak mısın ha? Bize sarmıyor valla. Şu anda Uzman. Melih'e şey yapıyor. Şöyle. Uzman. Şşt. Şşt. Umut seni sevmiyor ha. Evet, bu da bu şekilde arkadaşlar. Emeklerine sağlık. Gerçekten çok güzel bir köpek. Tasmasına bayıldım. Aynen. Caner tasmasına bayıldı. Aynen, benim en sevdiğim tasma stili bu. Çalar götürürüz ya. Alabilirsek boynundan. Hani bir tane adam öyle ya şu tasmayı Alabilirim. boynundan al şu kadar para diye. Evet, diğer köpeklere geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, burada da yüz maskesi olarak çok ünlü bir köpeğe benziyor. Melih bunun adamcılığı yoktu değil mi? Bu adamcı değil. Bu tam ayın sonunda 30 aylık olacak. 2,5 yaşına girecek. O iş. Hani oğlum? Hani oluyor? Adı Bulat. Blood. Keskin bıçak Aferin. demek. He, Aferin. Bu Tamam. annesi Koçsarlı Paşa'nın kızı. Babası da Ferman'ın babası Kaşkar. Beli Kırık'ın torunu. yine Beli Kırık'ın Aynen, torunundan. Koçsarlı Paşa ile Beli Kırık torunu. Benim gözümde bahçenin en soylu köpeği bu. En güzel köpeği bu. Zaten yüzü de Vurgun'a benziyor bayağı, maskesi. Vurgun'la akraba. Vurgun'un halasının oğlu oluyor. Evet, İşlerine bakalım. maşallah. Diş geçişleri Di- güzel. Güzel dişler var. Evet, diş yapıları Çok sakin bir köpek. Bunun annesiyle babası 3 defa eşleştiriliyor. Nadir abi var bizim burada. Tamu var. Bunun anne baba bir kardeşi. Evet Aha. Tamu'yu daha önce biz Çağrı'da da konuşmuştuk. Güzel bir köpekti Tamu da. Ondan geliyor galiba. Aynen. Tamu var ama Tamu babasına benziyor. Boz karabaş. evet. Bu Sarı vurgun karabaş. tarafına çekmiş Bu biraz. anne tarafına benziyor renk olarak. Yine emeğinize sağlık ya, gayet güzel. 4 kardeş doğup tek yaşayanı bu. Küçükken tek bu. Birazcık daha kemik kalınlığı olsaymış, çok az daha 10 numara tadından yenmez bir köpek olurmuş. Evet. Yani Şu anda da çok iyi. Yani fiziken iyi. Arkadaşlar bir de köpekler şu an takılı oldukları yerde Evet. duruşları böyle bir daha şey oluyor, basık oluyor. Ama çıktıklarında, gezmeye çıktıklarında veya bir tehdit anında farklı bir köpek gördüklerinde, kendileri gerdiklerinde daha farklı gözüküyorlar. Bir de Melih'in de boyu uzun. Evet. Bunların bir özelliği de şu. Bu Alakancık'ta Kaşgar'dan çıkanlar, Tamular falan istemedikleri hiçbir şey yaptıramaz. Zorla bir şey yapmazlar. İnatçı. Evet.
İsterlerse yaparlar. Arabaya normalde biner, gezer. O gün arabaya binmek istemiyorsa onu hiç zorlamayız biz ya. Keyfine göre yani. Aynen. Evet, Melih öyleydi. gittiği zaman bir yerde kokuya dalsın. 20 dakika falan oralarda oyalar. Melih için bahçenin en Bana göre Soylu. en değerlisi. değerli soy olarak da yani hepsi Melih için değerlidir ama en sevdiği, en değer verdiği. Renk olarak da biraz çekiciliği var. O her zaman olur arkadaşlar. Her bahçede o hiyerarşi vardır. Böyle bir top köpek vardır. Bir de alt sıralar vardır. Melih için en değerlisi buymuş. Biz video sonunda Biz de seninle yorumlarımızı aynen görüşlerimizi yapacağız. söyleriz. Çağrı da Umut da yorumlarını yapabilir. Gomis'in sahibi de burada arkadaşlar. Gomis diyordunuz. Gomis'in sahibini çekelim size. Merhaba. Bu Gomis ne zaman çıkacak abi piyasaya? Gomis çıkmayacak. Adam Ekranlara veda et. emekliliği gelmiş. Gomis emekli olmuş arkadaşlar, ekranlara veda etti. Evet. Evet, burada da çok Burada yakışıklı bir köpek var. Çok güzel bir köpek gerçekten. Bunu ilk gördüğümde de beğenmiştim zaten. Özellikle Bunun gözler adamcılığı falan. yok değil mi? Bu eskiden adamcıymış ama. Bu Ateş. Ekim'in 27'sinde 6 yaşını doldurdu. 6,5'a doğru gidiyor. Bence fizik olarak en üst düzey. Evet. 85 santim Evet. civarında bu da. Salı biraz güzel. Bunun tek eksiği kilo almaz. Belli bir kiloda. Bence güzel ya, fit. Şu anda fit bence. Aynen. Şöyle Cafer oraya doğru çağır. Biz bunu tarttık, en büyük, en ağır kilosunda 73 kilo gelmişti. Tabii bir 80'i daha farklı olabilir. Ama bazı köpeğin anatomisi izin vermiyor kilo almaya. Ateş. Bizdeki mesela Çağrı Albay da öyleydi. Yani Evet. bir standardı var. Ateşin gözlerden herhalde ateş. Gözler biraz Aynen. Allah. Gel. Ateş. Ateş oyuna başladı. Bir de arkadaşlar bahçenin de en yaşlı köpeği yani. Aynen. 7 yaşında. Gel, Adamdaki gel. enerjiye bakın, 7 yaşında demezsiniz yani. Ateş. Hayır. Hayır. Gel oğlum. Gel. Şimdi koşarak gelecek. Gel. Haydi Ateş. Aferin oğluma. Kendi kendine geziyor burada. 3 yaşında köpek gibi ya. Evet. Kaç yaşındaydı şu an? 6,5 yaşında. Evet, 6,5 yaşında arkadaşlar ama gerçekten Gel. çok iyi bakılmış, yıpranmamış, genç köpek gibi. Hiç banmamış. Kardeşlerinin içinde en küçüğü bu. Bunlar da 14 kardeşlerdi. En küçüğü 14 kardeş. Boy olarak falan en küçüğü bu. Evet, Ateş de bu şekildeydi arkadaşlar. Bak Ateş'in kemik kalınlığı güzel. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood in my... Evet arkadaşlar, bu yakışıklı da az önce çektiğimiz Ferman'ın, ilk gösterdiğimiz Ferman'ın aynı karın kardeşi. Bu Ferman'a göre biraz daha siklet olarak küçük. Bu biraz fazla büyümedi Ferman'a göre de. Bu da aynı karakter. Evet. Birbirlerine çok benzerler. Renk olarak da benzerler. Evet evet, Biraz daha boy- yüz tipi olarak da benziyorlar. Bunların bir de ilginç bir hikayesi varmış. 11 yavru doğmuş, 11'i de erkek. 11 yani. Evet, maşallah. Farklı. Rastlanacak bir şey Aynen. değil bende. Yani az rastlanılacak bir şey. Bunun annesi de aynı işte Reşo'nun kızı. Babası Kaşkar, beli kırık torunu. Hem Reşo hem kırık. Maşallah, bu da çok güzel. Şimdi arkadaşlar bahsettiğimiz canavarın yanına gideceğiz. Şu aşağıda bir yumurta şeyiydi değil mi? Aynen, yumurta var. Bir de bunlar kendi cam balkonuna alüminyum işi yapıyorlar. Orada değerli malzemeler var. Yani orada bekçi köpeği aynı olarak, zamanda da adaklık işi yapıyorlar. evet, orada bekçi köpeği Oranın olarak bekçisi. çalışan bir köpek. Hani bu köpekler gibi hobi olarak değil de bir görev sahibi bir köpek. O görev içerisinde de onun görevi orayı korumak. Aslında oraya gittiğimizde ilk önce biz canavarı gösterelim. Sonra Melih'ten hikayesini dinleyelim. Gerçekten ilginç bir hikayesi var. Şimdi oraya doğru yola çıkalım.
Bakın arkadaşlar biz yürüyoruz. Şu ileride, şu köşeden bizi kesiyor şu an. Bakın. Evet arkadaşlar. Meşhur canavarın yanına geldik. Burada bu alanı koruyor. Güvenliğimiz için. Yani şu an Melih abi sahibi. Aynen. Evet. Buna yaklaşabilen var mı? Buna yaklaşabilen Bahattin abim var. Onu harbi şey yapma. Bu ateşin erkek kardeşim o. Ya, Şimdi abi korkudan içeri. Bak yorulacak. Al abi kapıya dokundum abi. Al. Kapıya dokundum abi. Arkadaşlar Yo'ya kaçtı gördünüz. Bu savaştan ben galip geldim. Asmamı istedim. bayağı bir adam. Şöyle bu şimdi havlıyor ya, şu tarafta anlat istersen hikayesi. Gel. Bu hastası ya. Tamam. Evet Melih. Adam Burada da hikayesini anlat istersen. Sonrasında da kapanışını yaparız. Burada bir tane bir köye bir ziyarete gitmiştik. Abdullah abi diye bir abimiz var. Onunla bir tane dişi hediye ettiler bize. Koyuncu bir dişi. Bizim köpek standartlarımıza göre de çok ufak bir dişiydi. Aha. Onu bizim Ateş'in erkek kardeşi var. Onunla eşleştirdik. Kızan dönemine geldi. Onunla eşleştirdik. Bunlar da 11 kardeş doğdular. Bunların dişileri de adamcı böyle. Erkekler de bizim. Bunlar nerede yetişti? Hani yetiştirme tarzından mı yoksa diğer kardeşleri nasıldı? Yok, hepsi aynı. Bunu hayvansever bir aileye verdik. Hediye ettik. Çok seven bir aileye. Hı hı. Adamın 2 tane de kız çocuğu vardı. Bunu 25 günlükten itibaren yani aşağı yukarı 7-8 aylık olana kadar evin içinde el bebek gül bebek büyüttüler. Daha sonra işte bunların bahçesinde böyle tel örgü falan var. Hı hı. Tel örgünün dışında park var. Parkta evin kızından biri arkadaşıyla muhabbet ederken diğer kız buna el hareketi yapınca böyle karşılıklı muhabbet kıza zarar veriyor sanıp zinciri kırıp telden atlayıp kızı bayıltmış. Oradan sonra sıkıntı oluyor diye bize getirdiler. Sonra beni ısırdı yukarıda. Bir sene kadar falan baktım. Beni ısırdıktan sonra... Ya ilginç tarafı hani aile içerisinde sevgi alarak hani her zaman diyoruz ya işte kötü köpek yoktur, kötü sahip vardır diye ama hani bu tarz çoban köpeklerinde diyorum ben artık bu tarz olaylar yaşanıyor hani arkadaşlar. O gen çatışmasından mıdır, köpeğin doğuştan gelen karakterinden midir? Bakın aileyle büyüyen, çocuklarla büyüyen bir köpek sonrasında orada bile o hali alıp bu şekilde bak hala bize oradan hırlıyor. Bunun annesini tekrar aynı köpeğe çektik. Bu tarz çıkmadı. Evet. İşte yani aynı kan, aynı soy ama köpekten köpeğe değil şu yukarıdaki o şeyde bahsetmiş miydiniz? 11 tane kardeş doğmuş. Evet. Onların 11'i de erkekti. Yani birisi 78 santim kalmış, birisi 85'i geçmiş. Afyon Sandıklı'da bir kardeş var, o da fermandan büyük. Yani o da Evet. parmak. Şimdi Alındı. hani atalarımız der ya 10 parmağın onu da bir olmaz diye. Ya bu işte böyle arkadaşlar. Ne kadar kan bağı kardeş çok yakın da olsa, aynı annelerden aynı babadan da olsa maalesef farklı karakterde oluyor. Bu insanlarda da böyle. Ben bunu şuna yoruyordum öncelerden ki ben yüksek olasılıkla. Şimdi kanlar çok birbirine girdiği zaman arkadaşlar hani diyorlar ya babayı kızına eşlemeyin veya anneyi oğluna eşlemeyin tarzında. Şimdi bazen bu hatalar yapılıyor. Bu hatalardan kaynaklı köpeğin belki fiziksel bir zaafı olmuyor. Köpeğin fiziksel bir hatası olmuyor. Her şey düz oluyor ama bu sefer karakter bozukluğu oluyor. Mesela bu dişilerde yavru yeme muhabbeti gibi bir şey. Yani bu kadar psikopat, aile içinde büyüyen bir köpeğin sevgiyle alakalı hiçbir sıkıntısı yok. Ama böyle olmuş. Hiçbir şiddet de yok. Hiçbir adamcı, yani yanında adamcı köpek de yok. Oluyor işte arkadaşlar. Yani buna yapacak hiçbir şey yok. Evet. Şimdi bunun
bir yavruyken erkek kardeşini buraya vermiştim zaten. Hı hı. O öldü. O da böyleydi. O da Evet. aynıydı. Köye bir tane iki erkek kardeşini bıraktık. Onlar da koyunda yetişti. Koyunda diğer sürünün köpeklerini parçalayıp bölüp boğup eşeğin üstündeki adama saldıran tipte böyle. Evet ya bu Allah Allah. bu kardeşler bu seri bu şekilde böyle bir Böyle dişileri de öyle. Dişileri de var Evet. bir tane. burada da az önce anlattığım bir olay vardı ilk geldiğimizde. Burada bir iki tane var. Evet. Burada bir önce Suriyeli olması lazım. Bilmiyoruz da motosikletle kağıt toplayanlar var ya. Buradan Evet. geçerken bu mu? Bunun kardeşim bilmiyorum. Zinciri kırıp atlayıp motosikletin üstünden adamı devirip motor bir tarafta, çocuklar bir tarafa kaçıyor. Evet. Bir de şurada koyuncu mu ne geliyor da koyuncunun çocuğu bilmeden böyle o gün babasının yerine o gün kendisi gelmiş koyuna. Bu da zinciri kırıyor. Burada çocuğu hastanelik etmiş yani. Evet. Yani bu tabii ki istemediğimiz olaylar ama Şimdi sevgili arkadaşlar, şuna da bir açıklayayım. Biz de Antalya'dan gelince arkadaşlar birazcık hava soğuk tabii, onlara alışkın. Benim kulaklar üşüdü biraz. Şimdi bazı videolar izliyoruz, bazı videolarda bize de denk geliyor. Şimdi bu tarz köpekler zinciri kırdığı zaman arkadaşlar tehlikeli. Bakın ne dedi adam, çocuğunu ısırmış dedi. Şimdi biz de bazen köpek gezdirirken tasmalı, bizim de başımıza bazen bu tarz şeyler gelebiliyor. Ya gidiyoruz, komşunun köpeği var, tasmayı kırıp gelebiliyor yani. Spontane gelişen bazı olaylar var. Ya bunlara yapacak bir şey yok. Bu hayvanlar köpek. Yani bunlara anlatamazsın, söz dinletemezsin. Olabildiğince kendini... iyi önlem almak iyi gerekiyor. önlem almak gerekiyor. Ama bazen işte elinden bir şey gelmiyor. Abi kırmış Buna ne tasmayı. yapacaksın? Yani kırmış Evet. tasmayı. Bunun beni ısırma sebebi de yukarıda zinciri kırıp diğer köpeğin yanına gidiyor. Kavga ediyorlar. Ayırıyorum. Yaraları şişmesin. Ayağından yaralandı. Ayağında şişlik olmasın diye iğne vurayım dedim. Döndü can havliyle, hiç hayatında iğne görmediği için Evet. kolumu ısırdı. Yani Çok arkadaşlar sıkıntılı bir köpek. canavar da bu şekildeydi. Bizi misafir eden Çağrı'ya ve Melih'e çok teşekkür ederiz. Gayet güzel ağırladılar bizi. Biz de Antalya'ya bekleriz. Bu köpekler bu şekildeydi. Hepinize teşekkür ediyoruz izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Yapacağız oğlum ya adamlara. Tamam işte oğlum, onu diyorum ya. İşte ben diyeceğim sana, sence en çok hangisini beğendin? Ha. O şekilde diyorum yani. Soru Başlattın cevap. Ne anlatıyorsun be abi? Evet. Başlarına kadar bir yarım saat tartışıyoruz zaten. Ulan sen en beğendiğin hangisi oldu? Benim en beğendiğim... Soy, ırk, puanlama yap yani. Hem soyu hem ırkı, damızlıkları vasfı olarak. Ya benim fiziki anlamda ve tip anlamında en beğendiğim Ateş oldu. Ateş, Evet orada burnu sakar olan değil mi? Yok, burnu sakar olan Ha, değil. şu soldaki. Evet, yani hem el ayak kalınlığı güzeldi, salı güzeldi, boyu güzeldi, kafa yapısı güzeldi. Benim en beğendiğim oldu. Sonrasında da bu yakışıklı oldu, Ferman. Benim 1 ve 2. sıram bu. Benim birinci sıram Ferman oldu. Çünkü Ferman daha 17 aylık bir köpek. Bence gelişime çok daha açık. Hani şu an baktığınız zaman 17 aylığın gerçekten üstünde bir fiziğe sahip. Hani bir Ateş yaşına geldiğinde... Şu tarafa doğru şey yap, belki ses algılıyor olabilir. Sen. Ben Ateş yaşına geldiğinde çok daha farklı bir fiziği olacağını düşünüyorum Ferman'ın. Benim birinci numaram Ferman'dı. İkinci de Ateş'ti. Ben de o şekilde sıraladım. Onun haricinde köpekler de gayet güzel ama tabii ki illa biri birinden üstün olmak zorunda. Benim sıralamamda birinci sırada Ferman vardı. Umut senin? Ben Ferman'ı beğendim ama ya ben sizin gibi köpek sıraya koymadım da hepsinin güzel yanları hoşuma gitti. Evet. Sen kafayı çok beğendin. Uzmanın kafası hoşuma gitti. Ferman bütün olarak güzel zaten. Evet. Ateşle Ferman arasında gidip gelirim ama hani bir özelliği hangisi hoşuna gittiniz diyorsanız işte sadece kafa olarak uzmana diyebilirim. Evet. Arkadaşlar bizim değerlendirmeler de bu şekildeydi. Siz de kendi düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Ama şunu da eklemek istiyorum. Gomis'ten başkası yalan. Topu burada bana atma.